Herkese merhaba. Yine doğadan sesleniyorum. Hocam hep doğada yürüyüşlere başladınız. Bunun var mı bir anlamı? Evet var. Biz yürüdükçe damarımızın içerisinden nitrik oksit denen bir gaz salınıyor. Bu nitrik oksit niye önemli biliyor musunuz? Aslında bulunduğunda 100 yılın buluşu dendi nitrik oksit için. Nitrik oksit vücuttaki kronik inflamasyon, kronik yangının söndüren en önemli itfaiyeci. Peki hocam bu nitrik oksit neyi engelliyor? 1. İnsülin direncini geri çeviriyor. 2. Şekeri engelliyor. 3. Tansiyonu düşürüyor. 4. Kaslarınızı güçlendiriyor. Peki nitrik oksit uzun vadede neyi engelliyor? Kalp krizini, tansiyona bağlı komplikasyonları, inmeyi, alerjik astımı ve romatizmal hastalıkları. Başka? İleride kanseri engelliyor. Eğer düzenli spor yaparsanız, dengeli ve güzel Akdeniz tip mutfakla beslenirseniz, genlerinizi bile kontrol altına alabilirsiniz. Peki hocam, bu nitrik oksit başka ne işe yarıyor? Hani şu erkeklerin kullandığı mavi haplar var ya, mavi haplar meşhur. İşte o mavi hapların ana etki mekanizması bu bölgede, yani cinsel bölgenin olduğu bölgede nitrik oksit seviyesini arttırmak. Ama onun bir sürü yan etkisi var. İşte biz diyoruz ki erkeklerde yaşam süresi 76'dan 74'e indi Türkiye'de. Neden acaba? İşte kötü yaşantı, yaşam tarzının kötülüğü, hareketsiz yaşantı, kötü beslenme, kötü alışkanlıklar. Ama en önemlisi maalesef erkeklerde kullanılan mavi haplar. İşte siz bu mavi hapları kullanmadan da onun etki mekanizmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl? Yürüyerek. Yürüdükçe nitrik oksit sentezi artıyor. Aman dikkat. Peki niye böyle açık havada yürümek, evde yürümekten ya da otomatik koşu bandından yürümekten daha efektif, daha iyi? Çünkü siz doğayla baş başasınız. Bir kere mutluluk hormonunuz salgılanıyor, tansiyonunuz düşüyor, endorfin salgılanıyor. Bu arada serotonin beyninizi daha iyi kontrol altına alabiliyorsunuz ve beyniniz dinleniyor. O yüzden doğada yürüyüş, 30 dakikalık yürüyüş bile çok önemli. Peki bu yürüyüş aynı tempoda mı olmalı? Son yapılan yayınlar belli bir mesafe, hızlı tempo, sonra orta, sonra hafif, sonra yani kademeli olarak temponun arttırılması kalp damar sağlığına daha etkili. Daha önce söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Kalp devamlı ve ritmik sporları seviyor. Yani devamlı yürümeniz lazım. Hocam ben yürüdüm, 2 dakika Ayşe teyzeyle bir sohbet edeyim. Dur şu köpeği gezdireyim, bir çişini yapsın. Öyle değil. Sürekli yürümeniz lazım. Kalp bunları seviyor. Kalp kendini heyecanlandıran, hızlandıran sporları seviyor. Peki en önemli spor raketle yapılan sporlar. Her türlü raketle yapılan spor inanılmaz faydalı. Başka? Bisiklete binmek, yüzmek ve en basiti yürüyüş. Yürüyüş için herhangi bir parkura, herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Her yerde yürüyebilirsiniz. Peki hocam, bakın siz de gelin kendi doktorluğunuzu kendiniz yapın, ayrıca tanılar yapalım. Ben son zamanlarda yürürken hafif yorulmaya başladım. Nefes nefese kalıyorum. Acaba ne ola ki? Bakın önce basitten zora doğru gidelim. En basiti, acaba kansızlığınız mı var? Ya da acaba demiriniz mi düşük? Ya da acaba guatr beziyle ilgili bir sıkıntınız mı var? Ya da acaba basit bir kalp yetmezliği mi başladı? Ya da acaba yüksek tansiyona bağlı kalp yetmezliği mi başladı? Ya da acaba kalp damarlarınızda tıkanıklık var. Siz yürüdükçe kalp daha da hızlanır, daha çok kana ihtiyacı olur ve yeterli koroner damarlardan oksijenli kan gelmezse kalp tepki verir ve sizi durdurur. Tuhaf bir baskı hissi oldu ve durdum. Peki hocam, sol kolumda ağrı var. Acaba ne ola ki? Sol kolunuzdaki her ağrı kalp krizi mi demek? Bakın buradan insanlara uyarayım. Sol koldaki her ağrı kalp demek değil.
burada boyun fıtığınız vardır, sinir sıkışmanız vardır, kola yansıyan uyuşma ve ağrılarınız olabilir. Eklemlerde ağrılarınız ya da romatizmanız ya da kireçlenmeniz vardır, ağrı yapabilir. Karpal tünel sendromu dediğimiz sinir sıkışmanız vardır. Şiddetli ağrı ya da uyuşma ya da güçsüzlük yapabilir. Ha hocam bu kalple olabilir mi? Evet kalple olabilir ama sadece kol ağrısından ziyade ek semptomlar olursa bizim için daha önemli. Nedir o? Hocam koluma hafif ağrı var ama son zamanlarda yürüme mesafem, mesela ben merdivenleri rahat çıkıyordum, şimdi dinlene dinlene çıkıyorum. Başka? Hocam ben son zamanlarda terlemelere başladım. Bu terlemelerim yoktu. Başka? Hocam son zamanlarda böyle tuhaf bir kalbimde baskı hissi ve beni durduruyor. Durunca rahatlıyorum. Yürüyünce tekrar başlıyor. Peki hocam ben çok fazla terlemeye başladım. Acaba ne ola ki? Çok fazla terlemenin pek çok sebebi olabilir. Mesela artık günümüzde her ne kadar görülmüyor dese de tüberküloz. Hepimiz biliyoruz. Ateşli bir hastalık geçiriyor olabilirsiniz. Başka? Bu terlemenin sebebi guatr bezinizde inanılmaz zehirli bir guatrınız vardır, bir fırtına vardır. Çarpıntıyla birlikte metabolizmanız hızlanır ve terlemeye devam edersiniz. Başka? Kalp yetmezliğinde olur. Başka? Kalp krizi belirtisi olabilir. Başka? Bu arada tuz çok önemli, hep diyoruz ya. Tuzun içerisinde ne var? İyot. İyotunuz düşmüş olabilir. Başka vitamin eksiklikleriniz olabilir gibi. Bunları doktorunuz mutlaka ayrıç tanısını koyacaktır. En azından bunlara dikkat etmek lazım. Hocam, bacağımda tuhaf bir ağrı var. Ben bu ağrının ne olduğunu tam anlayamadım. Sağ bacağım, yürüyorum ve topallıyorum. Yürüyemiyorum. Artık ayağım gitmiyor. Külçe gibi oldu. Çok kötüyüm. Bacak damarınız tıkalı olabilir. Başka? Bel fıtığı olabilirsiniz. Peki hocam bel fıtığıyla bacak damar tıkanıklığını nasıl ayırt edebiliriz? Bacak damar tıkanıklığı siz durunca ağrınız geçer. Bel fıtığında ayakta ağrınız geçmez. Başka? Hocam benim bacaklarımda ödem var. Peki bu ödem tek taraflı mı, iki taraflı mı? Niye önemli bu? Tek taraflı ödemler genelde damarsal sistemle ilgili bir sorundan kaynaklanabilir. Nedir bunlar? Lip ödem, lenf ödem, iç varis dediğimiz venöz yetmezlik ya da venöz reflü. Peki iki taraflı olduğu zaman ne düşünmeliyiz? 1. Kalp yetmezliği. 2. Nefrotik sendromlu ya da protein kaçağının beraberinde olduğu böbrek yetmezliği. 3. Mix ödem dediğimiz guatr bezi ile ilgili rahatsızlıklarda iki taraflı ödem beklenebilir. Bunun için mutlaka doktorunuza görünmenizde fayda var. Annem tansiyon hastası. Biz tuzu tamamen kısıtladık. Hiç tuz vermiyor. 1 gram dahi tuz vermiyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Yanlış yapıyorsunuz. Tuza bağlı yüksek tansiyon ya da tansiyonu %6 yükseltiyor aslında tuz. Bazı insanlarda biraz daha fazla yükseltebilir. Normalde biz Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kalp Cemiyeti ve Türk Kardiyoloji Derneği'nin bize gösterdiği öneri eskiden 3 gramken şimdi 5 gram. Ama yüksek tansiyonu olan hastalar gizli tuzları da hesaplarsak 2-2,5 gram yani yarım çay kaşığı kadar tuz almalı. Neden almalı? Tuz yani sodyum vücudumuzun en önemli minerali. Sinir iletisinde var, hücre içi dengede var, beynimizde var. Her yerde sodyum var. Sodyum çok önemli. Siz tuz kısıtlaması yaparsanız, hiç tuz vermezseniz, sıfır tuzla beyin hasarı, kalp krizi ve şeker hastalığına bağlı ölümler artıyor. Dolayısıyla her şey kararında güzel. Peki hocam benim annem tansiyon hastası, ilaç alıyor. Ya ben ilaca bağımlı olurum diye kafasına göre bir gün alıyor, bir gün almıyor. Doğru mu yapıyor? Tabii ki yanlış yapıyor. Ama burada şunu söylemekte fayda var. 1. Tansiyon %80 aslında sebebi belli değil. Peki bu sebebi belli olmayan içerisinde hangi faktörler var?
Bir, genetik yapı. İki, kötü yaşantı, hareketsiz yaşantı, yaşam tarzı. Üç, kötü beslenme. Dört, tabii ki kötü alışkanlıklar, özellikle alkol, bol kafein tüketilmesi, sigara. Bunlar hep tansiyonu yükselten sebepler. Peki biz, annem ilaçları bağımlılık yaptığına inanıyor. Doğru mu? İlaçlar bağımlılık yapmaz. Tansiyonla ilgili bizim en büyük düşmanlarımızdan 3 tane daha sebep sayacağım. 1. Uykusuzluk. 2. Stres. 3. Kişilik yapısı, evhamlı kişiler. Bakın, tansiyon hep ilaçla düşürülür mantığı doğru mantık değil. Özellikle hafif tansiyonu olan insanlarda biz ilaçsız da bazı şeyleri çözebiliriz. Mesela yürüyüş yapmak tansiyonu 1 ya da 1,5 birim düşürür. 2. Beslenme. Hocam ben 2 öğün besleniyorum, aralıklı besleniyorum. Tansiyonu düşürür. Başka? Çok yüksek tuz alıyordum, kıstım, tamamen sıfırlamadım. Bir miktar tansiyonu düşürür. Başka? Hocam stresten uzak duruyorum. Hocam ben deliksiz 7 saat uyuyorum, 8 saat uyuyorum. Tansiyonu düşürür. Peki buradan, hocam benim tansiyonum bir türlü düşmüyor diyen insanlara sesleniyorum. Acaba sizin tansiyonunuz neden düşmüyor? Bu da çok basit. Çünkü siz gece ağır yemekler yiyorsunuz. Siz gece 11'den sonra, 10'dan sonra mavi ışık, tabletinize bakıyorsunuz, telefonunuza bakıyorsunuz ya da televizyon seyretmeye devam ediyorsunuz. Vücudun biyolojik bir ritmi var, biyolojik bir saati var. Akşam 11'den sonra uyumak beyin için, kalp için çok gerekli. Bakın, 2 tane sinir sistemimiz var. Birisi sempatik sinir sistemi, biri parasempatik sinir sistemi. Siz gündüz güneşle birlikte ya da ışıklar yandığı zaman ya da mavi ışığa baktığınız zaman sempatik sinir sistemi aktif olur. Ve sanki şalter açıldı deriz. Güne başlarsın, her yer aydınlıktır. Adrenalin, noradrenalin ve kortizol vücudunuzda fokur fokur gezinir. Peki bunu abartılı yaparsanız ne olur? Yüksek tansiyonunuz olur, çarpıntınız olur, kalp krizi geçirirsiniz ya da diğer şeyleri geçirirsiniz. Peki karanlıkta gözünüzü kapattığında uyuduğunuzda ne olur? Parasempatik sistemi devreye girer. Çabuk vagusu çağırın der. Vagus koşarak gelir. Kalp ritminizi yavaşlatır. Tansiyonunuzu düşürür ve sizi dinlemeye alır. Ve siz dinlenirsiniz. Beyniniz rahatlar. Kalbiniz kendi kendini onarır. Peki gece 11'den sonra, gece 1'de uyandın, bir daha baktın telefona. Beyin dedi ki o herhalde uyandık, hadi sempatik sinir sistemi koşun. Bu sefer ne oluyor? Dinlenemiyorsun. Aslında sen bunu yaparak kalbini tatilden mesaiye çağırıyorsun. Peki bu kalp, günde 100.000 kere atan kalp dinlenmeyi hak etmiyor mu? Niye dinlendirmiyorsunuz kalbinizi? Bir gün geldiği zaman sizi terk edip gidecek. Aman dikkat. Peki hocam ben bu tansiyon illetinden çok korkuyorum. Bir sürü komplikasyonu varmış. Çevremizde görüyoruz. Neler ki bunlar? Erken dönem, akut dönemde ne yapar yüksek tansiyon? 1. Beyin kanaması ya da beyne pıhtı atması sonucu inme. 2. Kalp krizi. 3. En önemlisi de aort damarın yırtılması, diseksiyon dediğimiz hadise. Bunlar eğer erkenden hastaneye gidilmezse bu hastaları genelde kaybederiz. Peki başka? Kronik dönemde ne yapıyor? Uzun vadede tansiyon. Hocam benim tansiyonum hep 16-17, çok iyiyim. Uzun vadede körlük yapıyor. Uzun vadede diyaliz hastası oluyorsunuz. Uzun vadede erkekler iktidarsız oluyor. Dolayısıyla yüksek tansiyonu lütfen önemseyin. Bana bir şey olmaz demeyin. Şu uyarıyı da bulunayım tekrar. Genelde yoğun bakımlara giden ya da kalp krizi geçiren insanların yarısı bana bir şey olmaz diyen insanlar. Bak buradan insanları uyarıyorum. Hocam annemin boynunda bir şişlik oluştu. Daha doğrusu biz fark ettik. Belki eskiden vardı ama anlayamamıştık. Doktora gittik.
Doktor bir ultrason yaptı. Boynunda bir kitle var dediler. Sonra kulak burun boğaza gittik. Kulak burun boğazdaki doktor ileri tetkik istedi, MR istedi. MR'da şah damarını saran bir kitle olduğu söylendi. Ve doktorumuz çok riskli bir ameliyat gerektiği ve bunun sonunda felç olabileceğini, sesinin kısılabileceğini, yüzün felç olacağını, dilin hareketlerinin bozulabileceğini, yutma güçlüğünün olabileceğini bize söyledi. Hatta ölüm riski olabileceğini söyledi. Biz de korktuk açıkçası, ameliyat etmeyelim mi diye düşünmeye başladık. Gittiği yere kadar. Bakın şah damarı tümörleri dünyanın her yerinde görüldüğü an ameliyat edilmelidir. Şah damarı Y şeklindedir. Tümör şöyle sarar. Bakın normalde tip 1 yanındadır. Tip 2 şöyle 270 derece kadar sarar. Tip 3 dediğimiz hadisede de tamamen sarar ve tüm şah damarını içine alır. Peki bu hastalar ameliyat olmazsa başlarına ne gelir? Bu bölge sıkıntılı bir bölge. Neden? Yemek borusu, nefes borusu, yüz siniri, dil siniri, ses siniri, bütün hayati organlar bu bölgede. Tümör büyüdükçe bası yapar, yutamazsınız. Tümör biraz daha büyür, nefes alamazsınız. Tümör biraz daha büyür, şu kafa kemiği geçer, kafa tabanından beynin içine girer. Ameliyat şansınız ortadan kalkar. O yüzden şah damarı tümörü olan insanlara şöyle bir seslenişte bulunayım. Sizde, çocuğunuzda, kardeşinizde, ailenizde, boynunuzda kitle varsa sizde de olabilir. Bunların büyük bir bölümü ailesel geçişli. O yüzden şah damarı tümörü olan insanlar çocuklarına ve kardeşlerine mutlaka basit bir ultrason yaptırsınlar. 2. Bu insanlar o kadar da çaresiz değiller aslında. Dünyada bu uygulamalar başarıyla yapılıyor. Lokal anestezi ile konuşa konuşa o tümör sıyrılıp alınabiliyor. Peki hocam lokal anestezinin bize ne gibi bir avantajı var? Lokal anestezide 1. Ses sinir hasarı daha az oluyor. 2. Yüz felci daha az oluyor. 3. Yutma güçlüğü daha az oluyor. 4. Ses kısıklığı daha az oluyor. 5. İnme riski çok düşük. Neden? Çünkü siz diyelim ki şah damarını yaraladınız ve kanama oluyor. Parmağınızı koydunuz. Bu arada hasta uyanık. Beyine diyelim ki belli bir süre kan akımını kestiniz. Ve orada tamir yapacaksınız ya da bypass yapacaksınız. Hastanın şuuru açık. Nasılsın? İyi misin? Hastanın gözü kaydı. Konuşması bozuldu. O zaman yangın var deyip acil o ameliyatı hızlandırıp bitirmeniz lazım. Şuur açık hastayı ameliyat etmek şah damarı tümörlerinde en büyük avantaj. Bu çok önemli. Özellikle bu işte spesifikleşmiş, uzmanlaşmış kliniklerde bu ameliyatlar oldukça başarıyla yapılıyor. Yani şah damarı tümör hastaları kaderine terk edilmeyecekler. Zaten bu ameliyatlar hakikaten ülkemizde başarıyla yapılmakta.